güzel bir program olacak. Siz diyebilirsiniz ki yani Ceyda her programı da aynı açamazsın. Ne yapayım? Ayıptır söylemesi çok güzel programlar çekiyoruz. Çok güzel konukları ağırlıyoruz. Ve ben bir sunucu olarak her programa çok heyecanlanıyorum. Çünkü gerçekten birbirinden kıymetli, gerçekten birbirinden çok mesleğine sahip çıkan, alanını düzgün tutan insanları stüdyomda ağırladığım için ben çok mutluyum. Konuğum bizi böyle bir anda 80'lerde miyiz ne oluyor duygusuna getirecek. Ondan sonra diyeceğiz ki ben bu şarkıyı biliyordum da gerçekten o mu söylüyordu dedirtecek. Ve gerçekten dinlemekten vazgeçemediğiniz şarkıların sahibi olduğunu, eğer benim gibi böyle 77 ve daha öncesi doğumlu iseniz kendi yaşlarınıza döndüğünüz o çocukluk, gençlik yıllarına döndüğünüz tınıları tekrar dinlemenin hazzına erişeceğiniz bir program bugünkü programım. Bir cümlenin peşinden gideceğiz ama ben daha çok konumun peşinden gitmeyi istiyorum. Amin Maluf çok çok kıymetli bir isim gerçekten. Tanışmadıysanız tanışmanızı ve gerçekten keşfetmenizi sevgiyle tavsiye edeceğim bir isim. Geçmişin geçmiş olması için zamanın geçmesi yetmez diyor. İşte bugün sevgili Emre Fel bize geçmişi günümüze taşıyacak. Hazır mısınız? Hoş geldin Emre. Hoş buldum. Seninle tanıştığıma çok memnun Ben de oldum. öyle. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Hemen sana su servis yapacağım çayının yanında. Çok teşekkürler. Evet, saçlarını kıskandım. Hemen yayın öncesi konuştuklarımızdan başlamak isterim. Evet. Ve bu arada çok teşekkür ederim. Televizyonda sosyal medya dışında pek fazla yer almayı tercih etmiyorsun. Yani biraz daha gizli kaldım aslında. Çok yönelemedim. Evet. Haliyle konserlerde geçen sene çok fazla konser verdim. Ee, Sanıyorum haftada 1 gün 2 gün boşluğum olabiliyordu. Ay içerisinde en fazla 2-3 gün olabiliyordu. Yani öyle dar bir alanlarda yürüdüm. O yüzden bu taraflara çok yönelemedik. Şimdi Emre diyorlar. Sonra şarkılarını söylediğinde adı Emre mi? Emre Fel mi? Benim yaş grubundan bahsediyorum. Gençler sana bayılıyor. Konserler zaten tıklım tıklım dolu şahane şeyler yapıyorsun. Biz sadece seni müziğinle keşfettik de görüntünle müziğini eşleştirmek. Çünkü ben televizyonu çok seyreden biri değilim. İşte telefondan müzik dinleyen biriyim. Senin şarkılarına bayılıyorum ama araba kullanırken izlediğim için görüntünle de tanışmadım hiç. Evet. Böyle bir hani hayat içinde ben seninle yüz yüze hiç tanışmamışım ama notalarına tanışmışım ve onlara çoktan aşık olmuşum. Evet. Dolayısıyla da ekranda olmak bu anlamda bizim için iyi bir şey diye düşünüyorum. Ve ezber bozan bir şey yapıyorsun aslında. Çünkü hani ben 48 yaşındayım ve biz şöyle bir şey biliyoruz. Albüm çıkartırsın, klibin yayınlanır. İşte televizyonlarda konuk olursun, albüm patlar ve sen artık ünlüsündür. Halbuki tam tersi bir şey yaptın sen. Sen çok ünlüsün ama bambaşka bir yoldan gittin. Yani bu zamana kadar albüm çıkaramadık haliyle. Biraz daha kendi isteğim aslında. Biraz daha gizli, biraz daha başında bir şeyleri tada yaşayayım istedim. O yüzden biraz da hatta ilk başlarda benim kapak fotoğraflarım bile blurdu, yani gözümde çizgi falan Onlara vardı, da böyle baktın. boyardım. Evet. Hani dedim benim ayıbım mı Emre'nin yüzüyle yeni tanışıyorduk. Dedim yo hep bir gizem varmış Evet, meselede. evet. Çünkü ilk Merhabalar şarkısıyla tam anlamıyla giriş yaptım. Emre Fel ismi ilk o şarkıyla Evet. duyulmaya başladı. O zamanlarda mesela şarkının patladığı zamanlarda da mesela insanlar tanıyamıyordu beni, tanımıyordu. Hatta yanıma hep şöyle geliyorlardı. Ya birine benzeteceğiz ama siz Emre Fel Tabii çok işte, bak benziyorsunuz tam gibi. dediğim bu. Sürekli hani Emre Fel olmuyordu mesela. Siz Emre Fel'e çok benziyorsunuz Evet. geliyordu sürekli Evet. olay. Ve bu benim istediğim bir şeydi bir yerde. Başlarda en azından biraz hani çabuk sıkılmayayım diye mi yaptım artık, neden yaptım bilmiyorum. Sonrasında artık zamanı geldiğini hissettim. Biraz daha güçlenmek için aslında yaptım. Ve Bence de. bir yerlerde biraz güçlendiğimi hissettim demek ki ve dedim hadi artık bir albüm zamanı. Ve o albümü girdim içerisine 2-2,5 ay içerisinde bütün her şeyini halledip sizlerle buluşturdum ve evet buralara geldik. Evet harika bir şey gerçekten.
Ağustos 2025 yeni albüm habercisi Hayır Gelmez'le Hayır gelmez. Hı hı. başladın. Albümü konuşacağız ama ben seni de konuşmak istiyorum Hı hı. biraz. İlk sesini dinlediğimde zaten bunlar senin için yeni değil ama izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz duysun diye. Aa dedim Barış Manço. Hı hı. Aa hani başka tınılar da duyuyorum içinde. Hep benim hani gençliğim, çocukluğum, birlikte büyüdüğüm seslerin soundları var içinde müziğinin. Evet. Hani bugüne kadar hep şey düşünüyordum. Herhalde onları dinleyerek büyüdü. Hı hı, Cem Karaca, hı hı. Barış Manço, Beatles. Hani biraz onları dinleyerek büyüdü. Ve dedi ki niye bugün de yapmayalım? Ve Emre Fel'le tanıştık Hı hı. diye düşündüm. Ama hikayeni bugün editörümden dinlediğimde şaşkınlık içerisindeyim. Senden dinleyebilir miyiz Tabii lütfen? ki, tabii ki. Bir yere kadar doğru aslında. Bir yerden sonrası doğru, daha Evet, bir doğrusu. yerden sonrası Evet, doğru. bir yerden sonrası doğru. Şimdi ben 2017, 2018 tam olarak 2018'e kadar işte 20 yaşım, 19-20 yaşıma kadar Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray e, o güzel isimlerin 3-5 şarkısını biliyordum. Herkesin bildiği şarkıları biliyordum. Tamam. İşte Islak Islak gibi, işte Dağlar Dağlar gibi çok fazla şarkısını bilmezdim ki benim şarkıyla zaten bir alakam yoktu o zamanlarda. 2016'da zaten tam anlamıyla giriyorum bu işe. Ve haliyle bilmiyorum o tarafları. Tamam. Ve sonrasında ben oraları hızlı hızlı geçtim. Müzik yapmaya başladığım zamanlara geldim. Yapıyorum işte istiyorum ki ya kendime has bir şey yapayım. Yapılmışı yapmayayım ama Bu nasıl arada bir yapacağım parantez gibi. açalım. Okuldaki bir öğretmenin Hı hı. sesini duyuyor Müzik sana, öğretmenim. müzik Hı hı. öğretmenin. Diyor ki sende bir cevher var, sen bir enstrüman Hı çalmalısın hı. ve sen gitar alıyorsun öyle Evet. mi? Onun için gitar alıyorum. Gidip çay ocağında çalışıp fiyatını bile hatırlamıyorum. 300 ya da 350 liraydı. İkisinden biriydi. Gidip siyah bir tane gitar almıştım mesela. O öğretmenim üzülmesin diye yani. Duruyor Çok mu o çünkü gitarın? haritalardı. O gitarım durmuyor çünkü o Ah, gitarımı bir üstüne geçmek için zaman bilmiyorum ya ben tabii, ilerisini. tabii. Bir ay sonra ya da 2 ay sonra gidip işte klasik gitardı. Akustiği gördüm. Aa bu dedim daha güzelmiş onu alayım. Onu verdim onu aldım. Öyle bir durum oldu ama o gitarım duruyor. Tamam, O benim ilk gitarımmış tamam. gibi yani. Onu çok Güzel. kullanmadım. Asıl her şey o gitarla yazıldı Akustik ilk başta. gitarla Evet. başladı. Ve Sonra sonrasında dedim değişik bir ki şey yapayım dedin. kendime has bir şey olsun. Ama dedim çok yapılmış nasıl bir şey yapacağız? İşte dedim ki kendimce sevdiğim tarzları o zaman yazayım kafada. Tamam. Ve onların arasında bir şeyler bir match bir şey yapayım kendimce. İşte yazıyorum işte Türk sanat müziği işte o bu falan Türk filan. sanat müziği seviyorsun. Tabii okuyorum da fazlasıyla. Ay ne güzel. Sonrasında dedim ki tamam bunların içinde neler hoşuma gidiyor? İşte rock. Onun haricinde türkü, Türk sanat müziği. Tamam dedim ben bunları bir birleştireyim. Tamam. Ne varmış falan. Sonra ben bunları yaparken Anadolu Rock'la tanışıyorum. Diyorum ki aa bak bunu zamanında Tabii, yapmışlar. tabii. Rock sound'uyla işte türküleri Hem de ne birleştirmişler ve güzel. evet ve Anadolu Rock diye bir şey çıkmış. Tabii. Dedim ki o zaman ben de o dönemdeki o Anadolu Rock kültürünü iyice bir gireyim derinlemesine. Ben sırf 1,5 sene bunun için çalıştım. Sadece şarkılar dinledim. O aranjelere, düzenlemelere baktım. Ne yapmışlar, işte tekniklere, yazımlara, onlara bunlara baktım. Sadece 1,5 sene bununla geçti benim çalışmam. Sonrasında merhabalar ve devamı yazıldı ve dedim ki tamam bu tam benlik bir şey ama dedim Anadolu Rock yapmayacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Evet onların bir dalı bu zaten, bir kolu. Ama dedim o zamanlarda buna da bir isim koydum. Dedim bunun adı Yeni Anadolu olacak. Yeni Anadolu. Evet. Buna o zamanlar bir isim koyma gereği duymuşum ve Yeni Güzel. Anadolu demişim buna. Adını belirledin. Tabii. Sonra dedim ki yani bir yerde sorulursa bu Yeni Anadolu ne? Ona da bir cevap dedim. Yeni kısmını alttaki müziğinden alacağım, yürüyüşten alacağım. Bu dönemi çok kapatmayacağım. Bu döneme de çok karanlık bakmayacağım. Ama Anadolu tarafını da o dönemden alacağım. Yani şöyle oluyor. Müziği yeni dönem Evet. Güncel haliyle. güncel haliyle Anadolu kısmı da vokal ve aslında vokal tekniğim, okuma tekniğim ve Tavrın. sözlerimle evet tavrımla. İkisi birleşince Yeni Anadolu diye bir şey oluyor. Ben de diyorum ki yani seni bu dönemden alıyorum, oraya götürüyorum. Orada bir göz kırpıyorum. Hep diyorum bunu. Sonra geri getiriyorum. Yani orada bir köprü vazifesi görüyorum diyorum. Bu da Yeni Anadolu oluyor diyorum kendimce.
Emre, burada şunu sormak istiyorum. Sen o güne kadar müzikle Hı alakası hı. olmayan bir Evet. çocuksun. 98 Hı doğumlusun bu arada. hı. Yani 27 yaşındasın şu 27 anda. yaşındayım. Helal olsun. Valla gurur duyuyorum ya. Böyle erken yaşta yolunu almış, ne istediğini bilen, adını da ben koyacağım, içini de ben dolduracağım diyen delikanlıları, bir de aşkı bulup ona da sahip çıkan delikanlıları görünce böyle bir umut var oluyorum yani. Seni tanımak Ne çok mutlu. keyifli Çok o teşekkür yüzden. ederim. Çok sağ ol. Şimdi nasıl oradan buraya geldin yani? Müzikle hiç alakan Hı yok. hı. Eline bir gitar aldın. Çalmaya başladın. Yok dedin, bu değil ya, bu. Hı Öbür hı. gitarla değiştirdin. Söz yazmaya başladın. Sonra da dedin ki benim tarzımın ismi budur arkadaş. Şimdi bu nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Çocukluğumdan beri çok meraklı, böyle her şey o neymiş, bu neymiş, sarılan oyuncak arabaları kırıp için nasıl çalışıyormuş falan filan. Böyle her şeyi deli gibi merak edip onlarla uğraşan bir çocuktum. Hala Tamam, öyleyim. tamam. Bu gitarla tanıştıktan sonra bunu çok merak ettim, bu olayı. Eve gittim, işte denedim. Aa, dedim, ben bundan herhalde zevk alıyorum gibi bir şeye dönüştü. Ve dedim ki yani işte kurs şimdi alıyorum müzik öğretmenim için o gitarı ama Evet, hani ona çalmalıyım ya, o boşu boşuna bak ben gitar aldım demekle olmuyor. tabii. Bir şeyler yapmalıyım diye kursa da gittim 2 ay falan. Zaten 3-5 akor bir şey öğrenip çıktım. Bir şey öğrenemedim zaten oradan da. Tamam. Sonrasında dedim ki kendi kendime öğreneyim. Benim bir lanet diyeceğim artık buna. Çok çalışıyorum. Çok çalışkanlık. Kendimi tanıdım böyle, hala böyleyim. Atamıyorum üstümden. Çalışmadan durup şöyle durmak bana hiçbir zaman yaramıyor. Hiçbir zaman duramıyorum. Hastaysam bile yine düşürmesin. Ama yatamam, duramıyorum. Kalkmam lazım, gezmem lazım, kendimi açıp yatan insan daha çok hasta olur derler ya, mesela onun gibi. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bir şeyler yapmam lazım. Sürekli çalışmam lazım. İşte mesela uyanır uyanmaz işte geçiyorum hemen. O ne yapmışım dün, hadi bakalım tekrar Ama bu falan. üretmekle Tabii. alakalı, para kazanmakla Hayır, alakalı bir şey asla değil. asla. Hiçbir zaman oralara Hı girmedim hı. zaten. Ve gitarı aldıktan sonra işte çalışırken bu hoşuma gitmeye başladı falan filan derken, işte toptan da futboldan da sıyrılırken ilk şarkımı denemek istemişim demek ki, bir şeyler karalamayı. Eee, Ve o zamanlar şarkının adını bile hatırlıyorum. İlk şarkım Korkuyorum İnanmaktan diye bir şarkı yazmıştım. Adını çok iyi hatırlıyorum. Adı böyleydi. Korkuyorum inanmaktan. Aha, böyle bir şarkı yazmıştım. 2017'nin ne zaman ya, başları herhalde, Şubat Mart gibi olabilir. Çünkü 2016 Kasım'da ben ilk gitarla şarkımı çalmıştım. Evet, o zamanlarda Şubat Mart gibi ilk şarkımı yazdım. Yazdıktan sonra 2 3 oldu, 5 oldu falan filan derken binlere ulaştı yani. Peki o ilk şarkını biz hiç dinlemeyecek miyiz? Yani çok şey bir şarkı, nasıl diyeyim? Basit aslında, İşte kolay ben bir mesela şarkı. hep o ilk şarkıların Hı hı. peşindeyim desem. Hiçbir gün düşünmedin mi? Bu ilk şarkıyı Hı bir hı. yerde mutlaka kullanmalıyım. Ya şey yapabilirim aslında, bir anı olarak Evet, bir işte tam o. tırnak içinde falan bir Evet. şekilde böyle, bak bu benim ilk şarkımdı Nereden diye. nereye? Evet, evet, çıkartabilirim. İçerisinde birkaç söz hatırlamıyor olabilirim ama o muhtemelen söyleyince aklıma gelir. Ama zaten çok kısa bir dörtlü bir nakaratı olan bir şarkıydı. Çok yeterli değil mi Evet, yola çok, başlamak için? evet, hatırlıyorum, çok basit bir şeydi. Hatta nakaratını korkuyorum inanmaktan, yalanlar düşmüş laflara, hayatın yazdığı kitapları kaldırdılar tozlu raflara falan gibi bir şeydi böyle. Bak Nakaratı da, güzelmiş. evet, evet, öyle basit bir şeydi. Hiç ilk Güzel. denemem Kaç yaşındasın onunla. bunu yazdığında? İşte 2017, ne kadar oluyorum 2017'de? 2018 19, 18 olsan yani. 20, 19 Hı hı, yaşındasın. 19 yaşındayım yani. Bence çok iyi. Küçük bir şekilde bir O köşeye, durmalı. köşeye bırakabilirim yani. Şimdi tabii lafın arasında söyledin futbol aşkım diye. Sen aslında o ilk gitarını alana kadar futbol oynuyordun. Futbol tutkun vardı ve Tabii. futbolcu olacaktın Hı hı. muhtemelen. Şimdi dönüp baktığında nasıl bir his bu? Ben çok şaşırıyorum zaten kendime, ben nasıl bıraktım onu diye. Çünkü ben sporla beraber, futbolla beraber sporu da bırakmak zorunda kaldım Tabii. ve çünkü yani sporu sahnede fazlasıyla zaten gösteriyorum yerimde hiç duramayarak, ama yine de futbol birazcık bana açıkçası üzüyor beni aklıma geldikçe. Çünkü ara ara mesela toplanıyoruz hala, akşamları bazen maç yapıyoruz. Ve diyorum ki ya benim şu an sahnede değil burada olmaya ihtiyacım var gibi, böyle bir Ha, şey oluyor oluyor. mu? Geliyor. Çok acayip geliyor hem de. Çünkü Ha. çok özlüyorum o zamanları. Hmm. O hareketli zamanlarımı özlüyorum. O daha atik zamanlarımı özlüyorum aslında. 10 sene öncesi. Hmm. Yani Evet, çok da bu uzak bakınca değil. bana aslında şey geliyor. Ya abi 10 sene önce miymiş diyorum, yaşım 27 olduğu için. Evet. Eee,
ama yani 10 sene önce bıraktım futbolu. 2016'da çünkü gitara başladım. 10 sene olacak yani. Aslında tabii 10 sene de dün gibi oluyor Tabii bazen tabii böyle işte çok düşününce. enteresan. O yüzden dedim. Evet, Bakıyorum ama 10 sene geçmiş üzerinden. evet. Daha dün gibi oluyor o Hiç yüzden. ihtimal verir miydin 17 sene önce o topun peşinde koşarken 10 sene sonra böyle bir olacağını? Sıfır. Asla. Saçlar uzun değildi o zaman. Asla. Yani uzundu. Ha, Şöyle gene uzundu. uzun muydu? Yani okula göre uzundu. Ben küçük yerlerde yaşadım, büyüdüm. Oralarda daha sıkıdır böyle şeyler, Tabii. bilirsiniz. Tabii. Benim işte ortadan ayrık bir model. Şuralara falan gelirdi böyle. Güzel bir şey vardı. Saç şeklim vardı. Çok da böyle sarıydı. Bundan belki daha sarıydı. Çok göze çarpıyordu. İşte hocam Emre'nin saçları uzun, bize kızıyorsunuz. İşte ben de Bak her ya. okul girişi sürekli çağrılıp saçını kestir denilen çocuktum. Ah. İşte ben de ne bileyim o zamanlar o şeylik mi ne, hayır kestirmeyeceğim falan diye. Yani uzun lafın kısası uzundu birazcık, evet. Sen şimdi çok az mı kesiyorsun uçlarını? Ben tabii uçlarından Ay, çok mecburen. güzel. Ben aslında bir yerde de dedim bunu. Normalde şimdiye kadar muhtemelen ben 2-3 kere geldi bu bana. Keseyim, birazcık rahatlayayım. Ha. Seviyorum bu arada. Çok Bayağı yakışmış. seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ve 2017'den beri uzatıyorum ben bu saçı. Hiç kesmedim yani. Of. Tabii 7-8 sene oldu. 8 seneyi de biraz geçmiştir. Uzatıyorum, uçlarından aldırıyorum. İşte kırıklar varsa onları aldırıyorum. Çok şükür çok olmuyor. Herhangi bir şey yok yani. Ama ara ara dediğim gibi 2-3 kere geldi bu bana ve sonra dedim ki yani bu saçları kestirirsen o Gülpembe'deki o işte benim bir Gülpembe'de bir muhabbet var. Saç sallaya sallaya işte 1 dakika boyunca deli gibi böyle Oh. saç sallıyorsun. Şimdi o kesilirse ayrı bir her şey değişecek falan. Bunun çünkü bir havası bir şeyi var orada. Evet. Farklı bir yeri var yani. Emre Fel bir de saçları gibi bir şey var Evet. durumda. Çünkü yorumlarda falan da çok sürekli denk geliyorum. Demek ki bu ayrı bir şey gibi o sahnede. Bir figür gibi duruyor da Evet. aynı zamanda. Ben Evet. bunu anlıyorum. Evet. Çünkü işte oraya giderken sallan, buraya giderken sallan. Ama evde de sürekli Topluyor burada tabii musun? tabii. Ben kolumda gezdiririm sürekli Ha, ben normal. onu dövme zannediyorum Aa, yok geldiğinden yok beri. benim hiç dövmem yok. Toka mı o? Toka bu. Burada Onu saklıyorum. daralınca hemen topluyorsun. Evet. Direkt evde hiç açık gezmem zaten. Hep bağlıdır. Toplu. Önüme falan gelince şey olunca ben sevmiyorum o durumu. Ama sahnede de tam tersi açık. Orada bekletiyorum. Bütün enerjiyi orada atıyor Of. yani kısaca. O yüzden Peki- bir ayrı bir şeyi var. Kesemiyorum yani. Bence iyi ki. Yani bence iyi. Bunun Barış Manço'yla gerçekten bir ilişkisi Yok var mı? yok sıfır. Hani babalara saygı tabii ki de elbette. Ama Olsaydı benim... da ben mutlu olurdum bu arada. Tabii Kötü yok anlamda kötü sormuyorum. zaten Ne kötü bir güzel şey yok canım. olurdu Elbette. anlamında. Çünkü bu zaten rockçı dediğimiz o profile zaten yapışmış bir şey ya bu uzun Evet, saç. uzun Gördüğün zaman saç. rock Evet. gibi bir şey oluyor. Evet. Bu dediğim gibi 2017'den beri uzatıp elbette müziğin etkisi var mı derseniz fazlasıyla var. İşte müzik çalan adam işte şeysin, ne derler ona, biraz daha işte aykırısın, farklı görünüyorsun falan gibi işte saç maç uzatma o şeylere girebiliyor her insan.